Merhabalar değerli izleyiciler. Anahtar TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine yazılım uzmanı Viktor Tomay ile beraber böyle haftanın yapay zeka teknoloji gündemini tutmaya çalışacağız. Tabii yapay zeka dedik mi içine robot teknolojisi de giriyor, robotik kollar da giriyor, işten çıkarmalar, hacklenmeler, şunlar bunlar. Birçok şey artık dirsek temasında bu konularla alakalı. Ne oluyor ne bitiyor bu alanda bunları konuşmaya çalışacağız. Ve bunu bir düzen halinde her hafta yine devam ettirmeye çalışacağız. Çünkü artık dönem bu dönem. Yani suyun akışına, nehrin akışına karşı yüzmeye gerek yok. Bunları bilmemiz, öğrenmemiz, takip etmemiz gerekiyor. İşin tabii çok böyle standart dışı teknik detaylarına da boğulmadan biz nasıl anlayabiliriz bu olayları? Bu konularla alakalı Viktor Tomayli'ye sorularım olacak. Viktor hoş geldin. Hoş bulduk. Valla geçen hafta konuştuk ve daha bir hafta geçmeden acayip şeyler yaşandı peş peşe. Yani değerli izleyiciler, şöyle söyleyelim, Jetgiller gerçek oldu. Artık bu iş başladı. Daha önceden firmaların böyle bilim kurgu noktasında videolarını gördüğümüz robotlar artık gerçek ve bunlara sahip olabileceksiniz. Şimdi bunun haberini vereceğiz önümüzdeki dakikalarda ama ondan önce bir konuya değinmek istiyorum. Burada sıklıkla söyledik. Yapay zeka, yapay zeka destekli robotlar insanları işlerinden mi ediyor ya da edecek? Bununla alakalı böyle çok tartışmalar yaşadık. Ve hatta böyle bazı polyanlacı geçinenler şey diyordu. e, Yapay zeka aslında insanları işsiz bırakmayacak. İnsanlar çok daha manalı ve faydalı işlere yönelecekler diyordu. Ben de, ve bu benim şahsi düşüncem. Tabii Viktor kısmen katılır, kısmen katılmaz. Orası ayrı bir konu. Ben de yani ne olacak? Herkes şair mi olacak arkadaş? Yani milyarlarca insan şair mi olacak? Edebiyatçı mı olacak? Yani böyle bir saçmalık mı olur? Diyorum. Hala bunu ısrarla savunuyorum. Ve bununla ilgili de ilk haberimizi okuyalım, Viktor'a aktaralım. Şimdi değerli izleyiciler, Amazon. Artık bilmeyen yok. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Amazon 18 milyar dolar kar açıklamasına rağmen 14 bin kurumsal çalışanını işten çıkaracakmış. Haber bu. Gerekçe de yapay zekaya yatırım yapmak ve bürokrasiyi azaltmak. Hatta böyle birkaç detay daha verelim. Ne demişler? Çalışanlara 90 gün boyunca tam maaş ve yan haklar, ardından tazminat ve iş bulma desteği sunulacakmış. Ve tabii aynı dönemde Amazon'un 18 milyar dolar kar ettiği haberleri var. Viktor ne oluyor? Bak dünyanın en büyük şirketlerinden artık bu işler başladı. Bunlar orta ölçekli ve daha küçük ölçekli şirketlere doğru sanıyorum yayılacak. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? İlk önce bir konuya girmeden önce şeyi düzeltmek istiyorum. Geçen hafta Anthropic firması ile ilgili Avrupa menşeli söylemiştim. Onu bir düzeltmek istiyorum. Amerika menşeli bir firma. Oradaki sebebi de Anthropic'in vizyonunun Avrupa Birliği'nin güvenli ve etik yapay zeka prensibiyle uyuşmasından dolayı bir karıştırmışım. Onu bir düzelterek başlayayım ilk önce. Ondan sonra bu büyük firmalar, Amazon gibi firmalar küçülmeye gidiyorlar. Fakat ölçek olarak küçülmeseler de sadece çalışan sayısını azaltmaya çalışıyorlar. Büyük firmalarda gerçekten bir bürokrasi sıkıntısı var. Yani bir işi tamamlamak için çok aşırı bürokratik yollardan geçmek zorunda kalabiliyorlar. Bunun doğru organize edilmesi lazım. Doğru bir şekilde planlanması lazım. Bu konuda sıkıntı çekebilirler. Fakat buradaki en büyük önemli detay biz geçen hafta konuştuğumuz bir yapay zekalı gözlük Amazon çalışanlarının kuryelerine verecekler ve oradan datayı elde ederlerse eğer bunu yapay zeka robotlarını ve kuryelerini eğitmek için kullanacakları gerçek bir data olarak kullanabileceklerini söylemiştik. Aslında hemen bunun ardından bu haberin gelmesi bir nevi hani yapay zekayı bizim şu an işten çıkarılanların bu arada bir kısmı beyaz yakalılar. Beyaz yakalıların olmasının sebebi de işte ChatGPT gibi yapay zeka dil asistanlarının görevleri otomasyona çevrilmesi konusunda şu anlık elimizde gayet yeterli bir kaynağımız var aslında. Amazon da bu şekilde dönüşümler yaparak birçok operasyonunu olabildiğince yapay zekaya devrederek insan gücünü azaltarak buradaki maliyetleri atıyorum bir çalışana verdiği maaşın karşılığında 10 çalışanlık bir yapay zeka
işçisi oluşturmak, agentları ya da temsilcilerini oluşturmak muhtemelen ve bu şekilde kendi verimliliğinden bir şey düşürmeden ya da çok az düşürerek süreçlerini, operasyonlarını sürdürmeyi amaçlıyor diye düşünüyorum. Zaten haberin detayında şey de diyor. Hani buradaki şu an 14.000 olarak gözüküyor ama 30.000'e kadar da çıkabilir. Buradaki süreçte insanlara evet 90 gün boyunca tam maaştan devam ettiriyorlar. Evet, ondan sonra da iş bulma desteği sağlıyorlar. Fakat herkes orada iş bulmaya kalkarsa 14.000 açık pozisyon var mı karşılığında? Amazon gibi başka şirketler de 14.000, 20.000, 50.000 çalışanını işten çıkarttığı zaman bunu dolduracak, ya bu insanların çalışabileceği boş pozisyon piyasada var mı gerçekten? İhtiyaç var mı? Başka mesleklere mi yönelecekler? İşsiz mi kalacaklar? Devletten işsizlik maaşıyla mı geçinecekler? Hani bu konudaki şey de özellikle gelecek için şey diyorlar, özellikle evrensel temel gelir olacak. İnsanlar temel ihtiyaçlarını çalışmadan karşılayabilecekler. Ondan sonra ek de çalışırlarsa oradaki gelirle hayat standartlarını yükseltebilecekler vesaire şeklinde ama şimdi e, sektör öyle bir yere gidiyor ki yapay zekalar bu özellikle temel seviyede çok niş uzmanlık alanı gerektirmeyen, çok ileri mühendislik e, eğitimi, bilgisi gerektirmeyen meslekler konusunda tamamen yapay zekaya devredebilecek hale yavaş yavaş gelmeye başladı. Gelecekte de bu yöne doğru gidecek ve uzun bir süre insanların işten çıkarılma haberleriyle hayatımıza devam edeceğiz gibi duruyor. Yani burada bazı firmalar diyor mesela e, yapay zeka bizim firmamızda verimi oldukça yüksek miktarda arttırdı. Mesela Perplexity AI'nin bir tane blog yazısı var. Adamlar diyor özellikle hani biz burada mail süreçlerinden tutun yazım veyahut da ne bileyim bazı operasyonel süreçlerde, diyaloglarda, yazışmalarda yapay zeka ile beraber verimi yüksek miktarda arttırdık. Evet ama sen zaten yapay zeka şirketi. Senin personelin bu yapay zekayı kullanmayı da biliyor, üreten kişiler. Bu insanların bu yapay zekayı daha verimli kullanması normal. Bir de yeni başlayan bir şirket olduğu için eleman alma süreçlerini yapay zeka ile kamufle edebiliyorlar. Yani nasıl diyebilirim bunu? Yapay zeka ya devredeceğiz işleri diye işten çıkarma yapmasına gerek yok. Zaten büyüdüğü için o iş gücüne ihtiyacı var. Belli bir doygunluk seviyesine ulaştıktan sonra ama personel sayısı olarak bu sefer yapay zekanın daha verimli olduğu senaryoda o da işten çıkarmalara başlayacak. Onun dışında Aynen öyle. ekstra yazılar var. Mesela şey diyorlar özellikle. e, Yapay zeka şirketleri ve yapay zeka dönüşümü olan şirketler yaptıkları yatırımların karşılığını alamadıkları için şu an için zarar göstermemek ve hani yapay zeka dönüşümü perdesi arkasına saklanarak işten çıkarmalar yapıyorlar. Bu aslında yapay zeka yüzünden işten çıkarma değil, şirketin zarar etmesini engellemek amacıyla işten çıkarmalar şeklinde de lanse ediliyor. Bunun gerçeği bana çok yansıtıyor gibi gelmedi. Ama ileride daha çok bununla ilgili haberler göreceğiz ve gidişatı hep beraber göreceğiz gibi duruyor. Evet, valla bence ara başlığı şöyle atalım Viktor. Hani sen çok önemli bir söz ettin orada çünkü. Bundan sonra her hafta, her ay biz yoğun işten çıkarma haberleriyle karşılaşacağız. Özellikle küresel ölçekteki büyük şirketlerden bu haberler gelecek. Çünkü neden? İlk başta yapay zeka, yapay zeka destekli robotlar, yapay zeka destekli robotik kollar, bunların kullanımlarını ilk başta tabii ki küresel ölçekteki büyük şirketler kullanmaya başlayacaklar. Çünkü bunlar hem bütçe olarak çok kuvvetli firmalar. Yani bu dönüşümü, yapay zeka dönüşümünü, robotik dönüşümü yapabilecek düzeyde büyük firmalar. Hem de on binlerce, yüz binlerce çalışanı olan firmalar. Dolayısıyla şimdi atıyorum işte senin mahallendeki işte 50 tane çalışanı olan bir firma bu dönüşümü yapmak için çok istekli olmayacak ilk başta. Çünkü onun için maliyet ilk etapta en azından daha yüklü gibi görünecek. Belki bunu kullanmayla ilgili kafası karışık olacak. Bunun eğitimi vesairesi şusu busu falan filan. Fakat büyük ölçekteki firmalar bunları biz sıklıkla göreceğiz. Ve bunu Türkiye'de de görmeye başlayacağız. Bakın söylüyorum. Buradan da iddia ediyorum.
çok yakın bir dönemde, belki 3-5 ayı geçmeyecek bir sürede Türkiye'de de yapay zeka sebebiyle işten çıkarma haberleriyle karşılaşacaksınız. Hangi firmalar? Tabii ki çok büyük firmalar. Ve bu şu an aslında ufak çapta, Türkiye'de de ufak çapta da olsa yapılıyor. Türkiye'de ufak çapta da olsa yapay zeka sebepli işten çıkarma yapılıyor ama bunun adına başka şeyler söylüyorlar. İşte bütçe problemi diyorlar, ekonomik kriz diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar vesaire vesaire. Adı farklı farklı isimler oluyor. Henüz esas siz bu dönüşümü yapmaya başladıktan sonra o son aşamaya geldiğimizdeki tabloda görün. Yani eğer sermayedar bunun tadını almaya başlarsa, ki alacak, o saatten itibaren bütçesinin ciddi bir oranını yapay zeka ve robotik dönüşüme ayıracağından hiç şüpheniz olmasın. Çünkü geçen programda da söylemiştik. Sermayenin duygusal bağlılıkları yoktur. Sermayenin dini yoktur. Bunu kötü bir anlamda da söylemiyorum. Bu bir realite, bir gerçek yani. Bütün insanlık tarihi boyunca süregelen bir tablo bu. Yani sermaye günün sonunda karlılık oranına bakar. İşini ne kadar büyüttüğüne bakar. Tamam mı? Verimliliğine bakar. Dolayısıyla şimdi onlara kızalım, sermayeye kızalım, onu dövelim, bunu şey yapalım falan, böyle bir şey düşünmeye gerek yok. Bu zaten olağan süreci içerisinde gidecek. Yani bunun önüne geçemezsiniz. Şimdi esas soru şu. Biz özellikle yeni okuyan öğrenci, yeni mezun kişiler bu tabloda ne yapacak? Vallahi söyleyeyim. Şimdi beyaz yakalı iş sahibiyim, şuyum buyum falan filan deyip hiç kendinize güvenmeyin. Bunu bir anksiyete problemi haline de getirmeyin. Yani insanlığı topyekün aç bırakmaktan korkarlar. Yani çünkü insanlığı sen ne yapıyorsun lan deyip kendilerine saldırmasından korkarlar. Bunun bir çözümünü bulacaklar. Aç kalmayacaksınız. Ama istediğiniz hayat standartlarına da ulaşamayacaksınız. Bunun önüne geçmenin tek bir yolu var. Yapay zeka ve robotik destekli e, bu dönüşüm şu an en azından 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde neleri etkileyemeyebilir? Hangi alanları, hangi çalışma alanlarını etkileyemeyebilir? Bunları tespit etmek lazım. Mesela benim gördüğüm, bu benim şahsi gözlemim. Ee, Çok pratik gerektiren, ince detay gerektiren, e, hatta bir noktada da ön sezi gerektiren işlerde, örnek veriyorum, mekanik ustalığı, otosanayi ustalığı. Şimdi bu noktalar, İşin biraz ön sezi, biraz pratik, biraz el becerisi vesaire, bütün bunların harmanlandığı bir konu. Şimdi bu otosanayi, oto ustalığında yapay zeka ve robot teknolojisi biraz daha geç bir dönemde gelecek. Dolayısıyla buralara eğer e, yönelirseniz çok ciddi paralar kazanacaksınız. Onu söyleyelim. Çünkü şu an Türkiye'de de özellikle bu konuda açık var. El becerisi olan işler bu noktada. Robotik teknoloji henüz evet çok estetik noktalara getirmiş olsa da işi henüz çok pratik değil bu tip şeylerde. Yani bu eklemlerin ince eklemlerle yapılabilecek işlerde vesaire. Mesela berberlik işi falan. Yapanları var, gösteriyorlar ama tabii ki sizin bir kendi ve berberinizle aranızdaki muhabbetteki gibi, yani şurayı şöyle yap abi, geçen seferki gibi yap abi, böyle ince niş detayları falan filan beceremez. Bunlar bir müddet daha devam edecek. 10 yıl, 15 yıl. O sürede ne yaptınız yaptınız. Ondan sonra bu iş, bu meslekler de biter ve en nihayetine varır. Sen ne Ya, düşünüyorsun bilmiyorum. bunun yansımalarını görüyoruz sektörde çeşitli şekillerde. Mesela en önce gidecek mesleklerden birisi müşteri temsilciliği. Kesinlikle. En başta çünkü yapay zeka asistanları sesli olarak şirketlerin ihtiyaçları duyduğu gereksinimleri belirleyip müşteriyle diyaloğu sağlayabiliyor ve bunları çok güzel bir şekilde raporlayabiliyor. Bununla ilgili bana gelen talepler de oluyor aynı şekilde. Onlar üzerinde de çalıştığımız zamanlar oluyor. Mesela atıyorum bir emlak şirketi e, elinde envai çeşit daire var ve müşterilerle sürekli diyalog halinde olması gerekiyor. Rezervasyon yapması lazım vesaire. Bunu otomasyona bağlamak için bize geliyorlar mesela. Şey yapıyorlar. Fikir danışıyorlar. Altyapı için neler yapılabilir vesaire şeklinde konuşuluyor. Orada da yani çok hızlı bir şekilde müşteri temsilciliği ve müşteriyle iletişim konusu gerektiren konularda telefon üzerinden olur, chat üzerinden olur, farklı şekillerde o iletişim sağlayan meslekler gidecek. Bunu görebiliyoruz zaten. Ondan sonrasında
gerçek fiziksel dünyada herhangi bir iş yapmayı gerektiren robotik alana dayanan yapay zeka görevleri henüz erken bunlar için. Yavaş yavaş yansımalarını görebiliyoruz. Evet ama gerçek dünyadan fiziksel olarak veri toplanma konusunda bir eksiğimiz var. Yine bahsettiğimiz o geçen haftaki Amazon'un yapay zeka gözlükleri bu gerçek datayı toplama üzerineydi. Aynı Evet. şekilde bugün üzerinde yine bahsedeceğimiz bir konu var. Bu da aynı şekilde gerçek dünyadan verileri toplayarak eee, yapay zekayı beslemeye odaklı olan geçici işler, geçici meslekler, geçici teknolojiler olarak görebiliriz. Yani ş- şöyle baktığım zaman önümüzdeki bir 10 yıl içerisinde yapay zekanın çoğu dijital işi eee, neredeyse otomatikleştirdiğini tamamen sadece yanında belki bir iki kişinin bunu denetlemesi ihtiyacı olacağı senaryolarla karşılaşacağız. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde gerçek dünyada fiziksel olarak hareket eden robotların bizim işlerimizi bizim yerimize tamamladığını göreceğiz muhtemelen. Ve artık 30-50 yıl vesaire bazında buradaki zamanlar farazi konuşuyorum çünkü teknolojinin ilerleme hızını kestirmek bazen çok zor olabiliyor. Evet. Ani atılımlar yapılabiliyor ve bir anda önü açılıyor teknolojinin. Atıyorum 50 yıl gibi bir süre içerisinde gerçekten böyle bir evrensel gelir gibi bir duruma zorunda kalındığını, insanların aç kalmaması için böyle bir yola gidileceğine veyahut da alternatif başka çözüm yollarının bulunabileceğine şahit olabiliriz. Çünkü buradaki büyük sermayeler Amazon gibi, Facebook gibi, OpenAI gibi artık büyük firmalar bu parayı kazanabilmek için çalışanlara, bu insanların bu teknolojileri para vermesine ihtiyacı var. Bu insanlar para kazanamazsa o parayı veremez. Doğal olarak Tabii. buradaki döngü işleyemez ve para kazanamayacakları sektörde herhangi bir şey eee, elde edemeyecekleri bir sektörde var da olamazlar. İşte bu noktada ben şöyle düşünüyorum Viktor. Zaten bunu da saklamıyorlar, gizlemiyorlar. Yani bunu 2016 yılında Dünya Ekonomik Forumu'nun resmi web sitesinde bir makalede yazdılar. İlk maddesi, birinci maddesi daha şuydu. Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ve çok mutlu olacaksınız. Yani diyorlardı ki mülkiyetsizlik çağı geldi. Artık kiralama dönemi. Şimdi vereceğimiz haberde de benzer bir örnek var. O yüzden dikkatimi çekti. Evet, işlerinin devam edebilmesi için sizin onlardan hizmet alabilmeniz lazım. Sizin onlardan hizmet alabilmeniz için para kazanabilmeniz lazım. Para kazanamıyorsunuz çünkü işsizsiniz. İşte bu noktada o evrensel temel gelir size burada devreye girecek. Ama siz bir şeye sahiplik edemeyecek kadar bir para aldığınız için sadece kiralama yoluna gidebileceksiniz. Bak burada abartmadan söylüyorum. Kıyafetinize kadar kiralayacaksınız. Binlerce geliştirilmiş drone, şimdiki böyle e, basit dronlar gibi düşünmeyin bunları. Çok daha hızlı, çok daha ufak, kompakt ve çok daha güçlü dronları düşünün. Bu binlerce drone gökyüzünde sizlere kiralık eşya taşıyacak. Ve böyle birisinin böyle drone'un başında beklediği bir şekilde falan değil. Yani bir drone operatörü falan kullanmayacak bunları. Bunlar yapay zeka destekli tıkır 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 böyle fabrika gibi çalışan sistemler olacak. İşte bu noktada ben böyle düşünüyorum. Yani evet, e, sizi ayakta tutabilecek bir gelir sahibi edecekler ama sizin bir mülkiyet sahibi olmanıza yetecek kadar olmayacak. Ancak ve ancak işte Victor'un biraz önce söylediği gibi bu evrensel temel gelirin dışında bir şey kazanıyorsanız ki orada da şöyle bir şüphe var. Bu bir şarta bağlı olursa yani başka bir geliriniz olursa bunu verecekler mi size onu da bilmiyoruz. E, Ancak böyle bir durum olabilir. Tabii bizim Türk insanı biraz kurnazdır bu konularda. Yine bir yolunu bulur diye düşünüyorum. Hani şeyi sözü vardı ya, kötü bir örnek ama Turgut Özal'ın bir sözü vardı ya, benim memurum işini bilir diye. Ve bizim vatandaşımız işini bilir bir şekilde bu küresel dayatma noktasından kurtulmaya çalışır diye düşünüyorum. Ve yine bu konuyla bağlantılı diğer başlığımıza geçiyorum Viktor. Neo ev robotu. Evet değerli izleyiciler. Matrix'ten bildiğiniz Neo. Neo'su çıkmış. Morpheus'u henüz yok ortada. Ama Neo'su çıkmış. Ve koca Neo ismini ne yapmışlar biliyor musunuz? Ev hizmetçisi yapmışlar. Ve bunları şu an satın alabiliyorsunuz. Siz, biz, o herhangi bir sıradan yurttaş, vatandaş tabii o kadar parası varsa satın alabiliyor. Fiyatını da söyleyelim ilgilenen izleyicilerimiz için. 20 bin dolar.
değerli izleyiciler. Ve çok önemli bir olay var burada. Onu özellikle Viktor'a soracağım. Bak, 20 bin dolar veriyorsunuz, bunu alıyorsunuz. Ama bunu aldığınızda size böyle tam bir paket olarak, yani her şeyi bilen, her şeyi yapabilen falan filan değil. Burada başka bir ince nokta var, onu Viktor söyleyecek. Biraz önce söylediğim o kiralama olayı vardı ya değerli izleyiciler. İşte bunun bir kiralık ücreti de var. Şuraya bir yere not almıştım. Bakayım duruyor mu? Görebileceğim mi? Evet. Şirket ayrıca aylık 500 dolar gibi bir kiralama modeli de düşünüyor. Yani bunun mülkiyeti 20 bin dolar size fazla geliyorsa ama bunu kullanmak istiyorsanız, belki işte ben bu ay yoğun olacağım mesela, bu ay sadece kullanayım diyecekseniz 500 doları verip kullanabileceksiniz. Böyle bir modele de geçmeyi düşünüyorlar, planlıyorlar. Şimdi bu konuyla alakalı Viktor'un yorumlarına bırakıyorum sözü. Buyur. Şimdi robot ilk çıktığı zaman çok fazla haberleri yapıldı. Bu haberlerin içerisinde bütün ev işlerinizi yapacak, her şeyinizi tamamlayacak vesaire şeklinde çok fazla hype edildi. Böyle hazır hype demişken. Evet, E, Aşağıdan hype'a da batabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. değerli izleyiciler. Valla destekleriniz önemli. Yani beğeni ve konuyla alakalı yorumlar çok çok önemli. Ya burada neticede e, tabii ki biz de bir kendi gündemi takip etme noktasında biz de kendi işimizi yapıyoruz vesaire ama bir taraftan da teşvik edici oluyor. Yani burada sizlerin yaptığı beğeniler, yorumlar, bu videonun daha fazla kişiye ulaşması şunu da düşündürüyor insana. Ya yaptığım iş en azından bakın bir mana ifade ediyor noktasında da önemli oluyor. O yüzden ben hype olayını unutuyordum hep. Evet, onu da ilk söyledin. Neredeydi Victor o hype'ın yeri? Şeyde videonun altında sağda mı yerde? Bir Videonun yerde yer. altında mobil cihazlarda olması lazım özellikle. Gözüküyor doğrudan. Evet. Evet. Buyur, sözünü kestim. Buyur. Neo robotu çok fazla hype edildi. Çok fazla haberlerde yankılandı ve evinizin tüm işinin tamamını yapacak. Ve size sadece bir şeyi bir kere göstermeniz yeterli olacak şekilde lanse edildi. Fakat buradaki bir şeyi gösterme kısmını özellikle şu şekilde yapmışlar. Teleoperatör uzaktan robota bağlanacak. Robotun gözünden robotun kollarını, ayaklarını kontrol ederek o işin nasıl yapıldığını gösterecek. Bunu bir kere, iki kere, üç kere gösterdikten sonra robot bunu kendi başına yapmaya devam edecek şeklinde gösterdiler. Bunu da şirket bu arada gizlemiyor özellikle. Ee, Bu robotun teleoperatörlerle yönetileceğini açık açık da belli ediyorlar, kendileri söylüyorlar. Bunun da en büyük sebebi dediğimiz bu gerçek dünyadan veri toplama konusu. Gerçek dünyadan yapay zekayı eğitmek için yeterli veri olmadığı için bu veriyi toparlamak amacıyla teleoperatör gibi bir yöntem kullanmak zorunda kalıyorlar. Tabii robotun Türkiye'de satışı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Şu anki satışlarında da 2026'nın 2026'nın ilk yarısı ya da ilk yarısında falan sunulacağı konusunda bir bilgi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Robot baktığın zaman bir de korkutucu gözüküyor. Yani sence öyle değil mi? Gözleri Evet vesaire ya, yapı. acayip bir görüntüsü var ya. Şeyde bir de renk seçeneği koymuşlar Victor. Neredeydi o ya, bu sahne? Değerli izleyiciler, bu robot, bakın bahsettiğimiz robot bu. Ama bu işi sizden öğreniyor. Yani tabii ki temel bilgileri falan var ama sizi takip ediyor. Sizi izleyerek öğreniyor. Esas önemli noktası bu bence. Bakın burada işte süpürge yaparken görüntüsü. Ondan sonra buradan tabii telefonunuzdan bakın takip ediyorsunuz. Robotunuz ne görüyorsa telefondan siz de onu takip edebiliyorsunuz. İşte çamaşır makinesini falan kullanıyor. Ve bunların tabii hem sizin evinizin içindeki sistemi öğrenmek hem de siz bu işi nasıl yapıyorsunuz? Belki sizin evinize özel farklı durumlar var vesaire. Yani o temel bilgilerin dışında kalan detay bilgiler noktasında da yine sizden öğreniyor. Benim en azından kaynaklarda gördüğüm kadarıyla. Valla hemen şeye geleyim. Şurada bir yerde. Ha bak, ilginç yani. Şekli de şey gibi. Neydi ya o? En sokağa canavarı mıydı ya? Böyle bir tuhaf Bana bir. şey anlatıyor. 2000'lerde mi 90'larda mı bir tane Türk dizisi vardı robotlu. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum da ismini çıkaramadım şimdi. Anladım demek istediğini. Şimdi ben de çıkaramadım da bayağı benim küçüklüğüme denk geliyor. Çok fazla hatırlamıyorum ama robot olarak şey yapı olarak ama oldukça hani bir yandan sevimli diyorsun hani şey olarak
Ama diğer yandan bir anda hani korkutucu bir hareket yapabilir endişesi yaratıyorsun. Çünkü içinde kim olacağı da belli değil. Hani bakıyorsunuz teleoperatörle yönetiliyor ya. Yarın öbür gün Evet. Hintli birisi bağlanacak uzaktan. Evinde Hintli Aynen. birisi. Fiziksel bir robotla etkileşime girebiliyor olacaksın. Yarın öbür gün atıyorum Amerika'dan birisi bağlanacak. Öbür gün Afrika'dan birisi bağlanacak. Kişinin ne olduğu da hani teknik olarak bilmiyorsunuz. Hadi şirket bu yetkiyi birilerine verecektir. İlla ki background'ını falan araştırır. Arka planında sabıkası vesaire var mı yok mu diye ama hacklendiğini düşünün uzaktan. Herhangi bir suç işlemek isteyen birisi fiziksel olarak robota bağlandığını düşünün. Yani çok riskli ve tehlikeli gözüküyor diğer taraftan bakınca. Ya Viktor, bir de tabii şey var. Şimdi bunlar yeni teknolojiler abi. Yani yeni teknolojiler her zaman e, yaygınlaşana kadar, üzerinden belli bir süre geçene kadar belli başlı bazı riskleri de taşır. Mesela bak, bu robotlarla aynı evde kimler bulunacak? Sayalım. Bu robotlarla aynı evde bebekler bulunacak, çocuklar bulunacak, değil mi? Kediler, köpekler bulunacak, evcil hayvanlar, değil mi? Yani e, Aynen aynen. ve dediğin gibi bu teleprompt mu demiştin? Ne demiştin? E, Teleoperatör. bunu teleoperatör, pardon. Şimdi bir de işin bu tablosu devreye girince, ya bunlarda kamera var arkadaş. Gözleri kamera bunların. Şimdi işin gizlilik noktası da bir ayrı bir problem. Ve dediğin gibi o şeyin başına o operatör olarak Hintli biri mi oturacak dediğin gibi. Çinli biri mi oturacak? Kimdir bu? Nedir arkadaş? Manyak mıdır? Sapık mıdır bilmeyeceksin. Senin evinde böyle kamera açık gezebilecek yani bu. Şimdi Yani bir şirket sürü şeyi risk taşıyor. söylüyor. Şirket şunu söylüyor. Bu robotlar belirlenen bölgenin dışına çıkamayacaklar. Yani yazılımsal olarak kısıtlamalar olacak. Yani bir anda robota teleoperatör bağlanamayacak. Sizden onay gelmesi gerekecek teleoperatörün bağlanması için. Hani akşamleyin uyurken teleoperatör uzaktan bağlandı da robot sizin yatak odanıza girdi, size zarar verdi vesaire gibi bir durum oluşmasına imkanı olmayacak diye söylüyor ama bunlar hepsi yazılımsal ve hani güvenlik zafiyeti oluşması durumunda atlatılabilecek konular. Yani Evet. bundan da emin olamıyorsun diğer taraftan. Viktor, şunu bir yazılım uzmanı olarak sen çok iyi biliyorsun ki ben de senin gibi kıymetli yazılım uzmanlarından bunu derim. Yani sızılamayacak hiçbir sistem yoktur. Kapalı devre bir sistem bile içeriye bir casus sokarsın, bir şekilde sızmaya çalışırsın, bir şekilde başarırsın. Yani zordur veya kolaydır. Esas tartışması gereken nokta bu. Şimdi bunlar da neticede yeni teknolojiler. E, İlla ki art niyetli kişilerce, art niyetli gruplarca bu noktada bir risk de oluşturulabilir. Yani neticede bunun bir ihtimali var. Bu arada Viktor, hangi rengi beğendin? Sponsorluk alacağız çünkü Neo robotu yapan firmadan. Ona göre sana da bir tanesi Valla mor gönderiyorum. Hangi renkli renk lazım mühendisi? bana ya. Mor renkli lazım. Eşim daha çok seviyor Abi o rengi. mor renk yok. Mor renk yok da sen istersen bir spreyle boyarsın bunu. Ben siyahı alacağım. Bir tane yanıma oturtacağım buraya. Valla robotlarda da ırkçılık başlayabilir. Dikkat etmek lazım. O daha riskli. Tabii zaten robot hakları falan da konuşuluyor ya artık, biliyorsun. Evet evet. Diğer yandan Evet. şeyi düşünüyoruz. Bu robotlar yani şey söyledik ya en güvenli sistem hani yoktur diye. En güvenli sistem kapalı sistemdir. Çalışmayan sistemdir. Ona bile hani sızmak için bir şeyler yapabilirsin. Onun bir altını çizeyim. Bu robotlar henüz çok yeni teknoloji ya. Bir odak göz önünde dünya çapında haberi yapılan teknolojiler bunlar. Doğal olarak bir sürü hacker grubun veyahut da ne bileyim kötü niyetli insanın hedefi haline çok kolay bir şekilde gelebilecek teknolojiler. Diğer yandan potansiyel sorunlar henüz keşfedilmedi. Çünkü bu teknolojiler henüz gerçek dünyada fiziksel olarak kullanılmaya başlanmadı. Hani uçaklar ilk geliştirildiği zaman çok güvenli değildi. Ne diyorlar? Hava yolu kuralları kanla yazıldı diye bir ifade vardır. Hani belli olaylar yaşandı ve bu yaşanan olayların peşine alınan önlemler var. Bu teknolojiler de aynı şekilde. Evimizde fiziksel olarak bulunan bir cihaz bize fiziksel olarak müdahale de edebilir. Hani bu robotun bir de şöyle bir özelliği var. Çok sessiz.
kaç 22 desibel mi? Öyle bir sesle çalışıyor. Buzdolabından daha 22 sesli. desibel herhalde, aynen. Hakikaten Yani buzdolabından sessiz ya, doğru diyorsun. arkamızdan sessizce gelebilecek potansiyele sahip. Yani bunu bilincindeyken bu robotun Vallahi ya, evinde çok ilginç. olmasından birazcık korkarsın. Hani dersin ki bu robota hani bir ses ekleyelim. Mesela ayaklarını her hareket ettirdiği zaman ayakkabı sesi gibi bir şey çıkartsın. Hani bir gıcırdama sesi çıkartsın. Hareket ettiğini bilelim. Tabii tabii, şu elektrikli motorlarda, elektrikli otomobillerde falan da değil mi galiba, Evet, yapay bir ses koyuyorlar bazılarına. aynen Hani öyle. insanlar geldiğini duysun falan diye. Çünkü normalde sessiz yani. Biraz onunla da alakalı, doğru diyorsun. Bir de Ki güvenlik. Heh, buyur. söylesen. Bu şey de aklıma geldi. Bak, biraz önce gizlilik ihlali, güvenlik problemi falan bahsettik ya. Ya şu temizlik robotları yok mu? Süpürge robotlar. Hani Evet. çılgınlarca öyle yaygınlaştı. 1000 tane farklı şirket üretti bunları falan. Bak, bunlarda bile e, veri ihlalleri oldu mesela. Değerli Evet. izleyicilerden belki takip edenler olmuştur. Haberlere düştü. Yani onlarda biliyorsunuz, bazılarında, bazı modellerde bir kamera var. Hatta çoğu modelde var artık. O kamera şimdi, ee, tabii sizin internet ağınıza bağlı bu. Aynı zamanda bu robot. Telefondan kontrol ediyorsunuz bunu. Ve dolayısıyla art niyetli kişilerce buraya sızılıp sizin evinizdeki mahrem görüntülerinizi çekti mesela. Bakın, şimdi bunun haberleri de ortaya çıktı. O yüzden bunlar yeni teknolojiler ve yeni teknolojiler her zaman kendi içerisinde bu tip riskler barındırır. Yani bunlara önlem geliştirilene kadar, en azından büyük çaplı engellenene kadar bu riskler olacaktır. Buyur Victor. Yani bu cihazlar güvenli değil evet ama en başında hepimizin elinde bir cep telefonu var ve cep telefonunda mikrofon ve kamera var. Bir şekilde bunu kabullendik. Şimdi ev robotu içerisinde bu süpürgeyi bir şekilde yine kabullendik. Ama evde insan formunda bir robot olmasını ne kadar sürede kabulleneceğiz bunu görelim bakalım. Yani ileride Valla göreceğiz. bence onu daha çabuk kabulleneceğiz. Şimdi bir video çektim sanıyorum, e, bunu yayınladığımızda yayınlanmış da olabilir, bilmiyorum. E, Orada dedim ki, bakın, insanın temel özelliklerinden birisi nedir biliyor musunuz? İnsanlaştırma. İnsanlaştırma. Nedir bu? Mesela dikkat edin. e, Yani bir evinizde bir evcil hayvan bile varsa, bu evcil hayvanla zaman içerisinde arkadaş gibi olabilirsiniz, değil mi? İşte veya ebeveyn çocuk gibi olabilirsiniz. Zamanla bunu insanlaştırırsınız, insan yerine koyarsınız. Ki o sizinle konuşamıyor bile. Bakın, o sizinle konuşamıyor bile. Yani en fazla söyleyeceği bir miyav yani. Tamam mı? Şimdi bu robot sizinle konuşacak. İnsansı bir robota, şimdi bunun daha ilerleyen versiyonları olacak. İyice insana benzemeye başlayacak falan filan. Şimdi sizinle dertleşecek, sizinle konuşacak, sizinle oturacak, sizinle ağlayacak falan, sizinle heyecanlanacak. Tabii bunların çoğunu suni olarak yapacak. Neticede duygusu yok şu an, öz bilinci yok. Ama neticede siz onu insanlaştırmaya başlayacaksınız bilinçaltınıza. İster istemez. İşte işin bu noktasında biraz sıkıntılı bir tablo başlıyor. Onu da başka bir yapay zeka programında yine ele alırız. İşin felsefi boyutu, o boyut çünkü. Böyle dünyaca ünlü filozofların bile tartıştığı konular bunlar artık. Onu da başka bir programda yine konuşuruz diyelim. Evet. Victor, bu konuya dair söyleyeceğin bir şeyler varsa onları söyle, ardından yeni konuya geçelim. Başka bir şey yok şu anlık. Hani güvenli olması için ekstradan işte eee, yapısını, üzerinde kaplamasını yumuşak falan yapmışlar. Ağırlığı 40 kilo civarındaki düştüğü zaman birisini ezmesin, zarar vermesin gibi önlemler almışlar ama bunların dışında düşünmemiz gereken çok daha farklı boyutlar var. Onları Evet. konuştuk zaten. Gerçi bizim millet şey yapıyor ya. Son olarak onu söyleyeyim. Şimdi mesela laptopunda kamera var. Değil mi? Hı hı. Yani dahili bir kamera. Ben görüyorum mesela, böyle kafeye falan, oraya buraya da gittiğimde insanların çoğu oraya siyah bant çekmiş, tamam mı, böyle kamerasına siyah bant çekmiş. Yani bilmiyorum, gözüme bir Robotun görüntü gözlerine geldi. siyah bant Robotun çekelim. gözüne şöyle, vallahi belli olmaz bizim milletin işi. Neyse, şimdi değerli izleyiciler, gelelim Elon Musk'a. Elon Musk yine boş durmuyor. Yine herkesi şaşırtan acayip hareketleri yapmaya devam ediyor. Yeni fikri, yeni projesi de Grokipedia. Yani yapay zeka yazarlı Wikipedia olarak düşünebilirsiniz bunu. Wikipedia'nın rakibini geliştiriyor ve bu rakibi
yapay zeka tarafından içerikleri yazılan bir rakip. Grokipedia. Grok zaten biliyorsunuz bu Twitter, yani yeni adıyla X ile entegre olan işte Elon Musk'ın ürettiği bir yapay zeka modeli. Bunu Grokipedia diye bir isimle e, yayınlayacak. 885 bin, bakın, 885 bin makalenin tamamı Grok tarafından yazılmış değerli izleyiciler. Musk'ın hedefi de şuymuş: bilgiyi propagandadan arındırmak. Şimdi bununla alakalı da bir tartışılacak çok konu var. Ben ilk sözleri Viktor'a bırakayım, ilk yorumları. Ardından yine detayını konuşalım. Elon Musk'tan böyle bilgiyi propagandadan arındırmayı duyunca insanın aklına en büyük propagandayı yapan kişinin Elon Musk olduğunu, hiç olmazsa en büyüklerinden birisinin Elon Musk olduğunu bir hatırlatmak gerekiyor. Buradaki konu şu: aslında e, Wikipedia'nın trafiğinin çok azaldığı ile ilgili Wikipedia bir yazı yazmıştı, bir bilgilendirme vermişti. Bu bilginin üzerine işte Elon Musk da yapay zekayla Wikipedia'yı hani daha e, doğru bilgi içerecek şekilde, daha yapay zeka odaklı bir şekilde yeniden oluşturma fikriyle geldi. Yani buradaki yazıların büyük kısmı zaten Wikipedia'da var olan içeriklerin kopyalanmasıyla oluşturuldu. Wikipedia'daki içeriğin lisansının herkes de artık istediği gibi kullanıyor zaten. Ve Wikipedia'yı kullanmaktan başka bir şey aslında yapmamış oldu. Ne yaptı? İçerisinde aslında kendi yapay zekasının, Grok yapay zekasının vizyonuyla uyumlu şekilde buradaki makale içeriklerini tekrardan güncellemiş oldu. Buna da şey diyor: yanlış bilgi ve komplo teorilerini buradan arındırdık. Daha sade ve gerçek bilgiye odaklandık şeklinde. Tabii Wikipedia'dan ekstradan bu konuda açıklama geliyor ve açıklamada diyor ki yapay zekalar şu an ansiklopedi yazacak üretkenlik seviyesinde değil. Buradaki bilgilere güvenemeyiz diye. Özellikle bunu bildirdi. Zaten yapay zekaların hepsinin altına girdiğiniz zaman özellikle diyor: yanlış bilgi üretebilir, ikinci kez kontrol edin mutlaka. Bununla ilgili bilgilendirmesi var. Ve bu Wikipedia'yı yapay zekaya devrettiğimiz zaman buradaki bilginin doğruluğunu tekrardan kontrol etmek için yine Wikipedia tarzı bir yere bakmak gerekecek. Yine doğru kaynağı, ana kaynağı bulmak gerekecek. Ve bu kaynak yine yapay zeka üzerinden üretildiyse yanlış bilgiyle yanlış bilgiyi doğrulamış oluyoruz. Bu da sonucunda yarın öbür gün yeni eğitilecek yapay zekaların da yanlış bilgi üretmesine teşvik ediyor. Yani yavaş yavaş internet kendi yapay zeka içerikleriyle eğitilmeye devam ettiği sürece, bu şekilde süreç devam ettiği sürece yanlış bilginin oranı gittikçe artabilir, bizi tehlikeli sulara doğru götürebilir. O konuda bir risk içeriyor. Maalesef. Tabii burada tartışılacak çok konu var. Yani komplo teorilerinden arındırma falan demiş ya. Kime göre komplo teorisi, neye göre komplo teorisi? Ben şimdi mesela Elon konulardan Musk'ın birisi bu bak. kendisi gibi. Şimdi Elon Musk'ın düşüncesini mi baz alacağız, komplo teorisi mi değil mi? Bunu anlamak için. Şimdi tartışılacak konulara bakar mısın yani? Daha önce Sen şeyi de sen görmüştük. sen kimsin ve nasıl bir otoritesin ki böyle bir şeye karar veriyorsun mesela? Değil mi? Yani tartışılacak konular Daha, çok aslında bununla ilgili. daha önce yapay zekada Grok'ta şöyle bir şey de görmüştük. Hani yanlış bilgiyi, komplo teorilerini Grok'un kendisinin de ürettiğini gördük. Yani Elon Musk'ın söylediği ve tamamen yanlış, yalan olan bilgiyi Grok evet Elon Musk doğru söylüyor şeklinde yayınladığı ve bunun gerekçelerini aşağıda detaylı bir şekilde yayınladığı senaryolar da yaşandı. Sonucunda ana otoritelerden, işte ana kaynaklardan bu bilginin yanlış olduğu da teyit edildi ve Grok'un hata yaptığını orada net bir şekilde göstermiş olduk. Taraflı tutuyor. Mesela araştırmalardan bir tanesi gösteriyor ki Grok herhangi bir bilgiyle ilgili araştırma yaparken ilk önce Elon Musk bu konuda bir şey söyledi mi diye tarıyor. Yani ana bilgi kaynağın orası mı? Değil. İlginç. Yani Tabii. o tip konular da var. Şimdi bu büyük firmaların sahiplerinin fikirlerini ve düşünce yapısını öne çıkaran yapay zeka modelleri burada risk teşkil ediyor yine. Doğru bilgiye ulaşmayı engelliyor, insanları yönlendirmiş oluyor. Bunlar önemli sorunlar. Evet. Tabii.
Hani bir çocuk nasıl bir sorunla karşılaştığında babasına koşar ya veya işte annesine falan. Grok da galiba öyle yapıyor. Elon Musk'a koşuyor. Baba bu bilgi doğru mu? Ya hakikaten şu konuştuğumuz konular var ya, ya düşünüyorum bundan 20 yıl önce falan, e, ya 20 yıl önce burada neleri konuşuyorduk bak hatırlasana. E, 2004 müydü ya Viktor? 2004 ya da 2005 olabilir belki. Ya çın çın internet vardı ve biz buradan mesela bakın değerli izleyiciler 1 megabit internete geçtik, tamam mı? 4 GB kotalı falan böyle tarifeler vardı. 4 GB falan. 1 megabit. Ve şu an mesela biz de diyoruz bak 100 megabit hız olmayan yere mesela ya uf, işe yaramaz hani falan diyoruz. Yani o 20 yıl önceki internet hızından şu an 100 kat fazlasını bile böyle burun kıvırıyoruz neredeyse yani. 20 yılda olayın ne kadar değiştiğine bakın değerli izleyiciler, bakın. İnternet hızı noktasında. İnternet hızı niye önemli biliyor musunuz? Burada konu sadece şey değil. Bizim internete ne kadar hızlı eriştiğimiz, işte ne kadar 4K film izleyebileceğimiz falan, bu değil. Buradaki bu sistemler, bu otomasyon sistemlerin birbiriyle haberleşmesi, bizim girdiğimiz emrin saliselik değerler içerisinde gerçekleşmesi, bütün bunlar noktasında internet hızı çok çok önemli bir konu. Yani bunların birbiriyle eş güdümlü ilerlemesi gerekiyor. İnternet hızı ve işte bu yapay zeka modelleri, teknoloji, diğer konular vesaire vesaire, otomasyon sistemleri, her anlamda bunlar önemli konular ve 20 yılda şu geldiğimiz noktaya bakın. Yani e, acayip muazzam bir seviye ve bu acayip bir şeyle de artmaya devam edecek. Yani bugüne kadar 20 yılda geldiğimiz seviyeye belki ondan daha fazlasını 2 yıl içerisinde geleceğiz. Yani bunu da bilemiyoruz, kestiremiyoruz yani. O da ayrı önemli bir konu. Evet, Viktor, son haberimize geçelim istiyorum. Bu da önemli çünkü. Gmail hacklendi paniği. Evet, başlığımız bu. Gmail hacklendi mi? Bununla alakalı bazı haberler yayınlandı. Ekim ayında Gmail hacklendi şeklinde böyle bir panik çıktı ortaya. Google bunun yeni bir hack olmadığını, karanlık ağda dolaşan eski veri sızıntılarının yeniden paylaşımı olduğunu açıkladı. E, fakat tabii bir hack iddiası ortaya atıldığında ne olur ne olmaz diye bizlerin yapması gereken, yani o platformu kullananların yapması gereken bazı işlemler vardır muhakkak. Senden bunu bir öğrenelim. Bir de tabii bununla beraber e, Gmail'in hacklenmesi gibi bir durum şu ana kadar, hani geçmişten de baz aldığında gerçekleşti mi, hatırlıyor musun böyle bir şey? E, bunları da senden dinlemek isterim. Benim hatırladığım herhangi bir Gmail hacklendi böyle popüler olan bir haber yok. Olmuş olabilir ama benim anılarımda ve hatırladığım Yani böyle bir en şey yok. azından yaygın seviyede diyelim. Yani böyle üç Evet, beş arası yaygın değil. seviyede oldu. Hani spesifik bazı konular var mesela niş bir Google'ın özelliğinin içerisinden kullanıcının şu bilgilerine erişildi şeklinde güvenlik zafiyetleri yaşanmıştır elbette. Ama burada özellikle şifrelerin çalınması günümüz sistemlerinde zaten mümkün değil neredeyse. Diğer acemiler tarafından yazılmadıysa bu sistem. Çünkü hani bunu ne için söyleyebilirim? 2010-2015 yıllarından sonra özellikle bu şifrelerin saklanma şekliyle alakalı daha fazla bir bilinçlenme var. Yani yazılım tarafında özellikle. Bu şifrelerin açık bir şekilde senin şifrem Ahmet 123 ünlem diyelim. Bu arada varsa öyle şifresi olan değiştirsin. Bu şekilde şifreyi gidip de biz veri tabanında açık bir şekilde tutmayız. Yazılımda bu önemli bir konudur. Bazı bilgiler şifreli olarak tutuluyor. Yani senin Hmm. Yani kullandığın şifreyi, parolayı şifreleme evet, teknikleriyle tut. parolayı şifreleme üzerine ilerliyoruz. Burada nasıl yapıyoruz işte? Aslında senin kullandığın Ahmet 123 ünlem şifresini gidiyoruz. Rastgele harflerden ve sayılardan oluşan uzun ve boyutu sabit bir rakam sayı dizisine çeviriyoruz. Ve bir daha sen bu şifreyi girdiğin zaman bu diziyi tekrardan elde ediyoruz.
Böylece ikisini karşılaştırabiliyoruz ki sen aynı şifreyi mi girdin, girmedin mi? Bir de bunu daha da güvenliğini arttırmak için çünkü aynı algoritmayı kullanan başka bir yer olursa eğer kendi şifrelerini karşılaştırabilirler bu hashlerden, bu şifrelenmiş metinlerden. Bunun da önüne geçmek için senin yazdığın şifrenin sonuna, başına, ortasına bir yerine rastgele başka karakterler de ekliyoruz. Ve bunu düzenli bir şekilde yapıyoruz. Belli bir kural çerçevesinde yapıyoruz. Şifrelenmiş metin sana özgü oluyor. O sisteme özgü oluyor. Ve hiçbir yerde karşılaştırıp da karşılığını bulamayacağım bir sayı ve harften karışık bir metin oluyor. Bunu Peki bu çalınmalar nasıl gerçekleşiyor o zaman Viktor? Yani kaç kişi belki çevrende de duymuşsundur. Şifresi çalınmış mesela. Farklı platformlar, sosyal medya hesapları, mail adresi vesaire. Bunlar nasıl gerçekleşiyor? Çalınmanın en büyük kaynağı aslında sahte siteler ve phishing dediğimiz ataklar. Phishing atakları nedir? Aslında oltalama saldırısı diye geçer. Size bir mail gelir. Der ki hani bankanızda şüpheli işlem yapıldı. Hesabınıza giriş yapıp kontrol ediniz diye bir mail geldi. Butona tıklıyorsunuz. Bankanın giriş ekranı geliyor. Kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz. Giriş yapa tıklıyorsunuz. SMS gelmiyor size. Herhangi bir bilgi gelmiyor. Veyahut da ne bileyim giriş ekranından sonrasına ulaşamıyorsunuz. Arka planda sizin şifrenizi almışlardır. Bunu kredi kartı için yapıyorlar. Kredi kartı bilgilerini çalmak için. Bunu kullanıcı adı şifreler için yapıyorlar. Ondan sonra e, başka birden fazla yöntem var şu an aklıma gelmeyen de. En önemli kaynağı e, Google'da, Instagram'da, Facebook'ta, çeşitli mecralarda bulunan reklamlar oluyor. Ondan sonra e-mail oluyor. Ondan sonra gelen SMS mesajları oluyor. Atıyorum mesela mesaj çoğumuza gelmiştir. Hatta hemen hemen hepimize gelmiştir. Checklist'ten şunu kazandınız. Linke tıklayarak kişisel bilginizi doğrulayın. Sizden kişisel bilginizi alıyorlar. TC kimlik numaranızı isterler, isim soyadınızı isterler, adres bilginizi isterler. Yarın öbür gün bu bilgileri kullanarak sizi telefonla dolandırıcılar arar. Derler ki sizin adresiniz şu, TC'niz şu, isminiz, soy isminiz bu, size ait şu kadar ceza var, bu banka hesabına cezayı ödeyin yoksa haciz gelecek. İnsanlar inanıyorlar. İnanmak zorunda kalıyorlar çünkü çok inandırıcı yapıyorlar. Hani şey de değil, basit bir şekilde de yapmıyorlar. Yapay zeka ile beraber bir de bunu daha da geliştirdiler. Şu anki hacklenme bu şekilde phishing ataklarının, oltalama saldırılarının en büyük kaynağı yapay zeka ile üretilmiş metinler ve inandırıcı olmalarından kaynaklı dolandırılan veyahut da hesapları çalınan insanlar. Bunların hepsini aynı kafese koyabiliriz yani şey olarak, yöntem olarak. Çok fazla reklam yayınlıyorlar. Google, Facebook, Instagram bunlardan deli dehşet para kazandığı için bunları önlemini de çok kolay almıyor. İstemiyorlar. İşlerine gelmiyor çünkü kendi paralarını kesmek, kısıtlamak. O reklamlar orada Maalesef. duruyor. Bu yüzden hani ne önerebilirim size? E, Bir sitede kullandığınız şifreyi başka bir sitede kullanmayın. Çünkü şey konusu da var. Google'daki buradaki olayda yaşanan şu. Senin A sitesinde bir hesabın var. Kullandığın bir şifren. Ondan sonra Google'da yine aynı şifreyi kullanıyorsun. A sitesi hacklendi. Şifren ortaya çıktı. Sitede şifre güvenli bir şekilde tutulmuyordu. O şifreyi alıp da Google'a denedikleri zaman Google'da da çalıştığını öğreniyorlar. Bunu test ediyorlar. Onun için otomatik yazılımları var. Alıyorlar, bir site eklendi. Ne bileyim 1 milyon tane orada hesap var atıyorum. Her birini tek tek bütün popüler sitelerde Google, Gmail olsun, Facebook'tur, Instagram'dır. Hepsinde tek tek aynı kullanıcı adı e-maili ve şifreyle deniyorlar. Zaten eğer e-mail hesabınız şifresi aynıysa bütün hesaplarınızın şifresini değiştirebiliyorlar. Yani şifreyi bilmelerine de gerek yok. Şifremi unuttum deyip oradan sıfırlıyorlar. E-mail adresi de aynı zaten. E-mail Tabii. hesabına girebilmiş adam. O yüzden Burada en önemlisi burada en önemlisi tabii iki adımlı doğrulama konusu. Yani kağıdın ona da doğrulamayı çoğu insan üşeniyor gerçi. Bilenlerin çoğu üşeniyor, bazıları bilmiyor. Ama böyle bir özellik de var. Yani bunu kullanmak lazım. Özellikle ana hesabınızda, ana mailinizde bunu kullanmanız gerekiyor bence. evet. İki aşamalı doğrulama burada çok önemli. Farklı sitelerde farklı şifreler kullanmak çok önemli. Bu şifreleri ben hatırlayamam diyorsanız ki hatırlayamazsınız. Benim atıyorum 200-300 tane hesabım var.
ve hepsinde farklı şifre kullanmam gerekiyor. Mesela bunun için Bitwarden olsun, ne bileyim OnePassword olsun, çeşitli böyle şifre yönetim uygulamaları var. Tarayıcınızın kendi şifre kaydetme özelliği var. Zaten tarayıcınız diyor ki benim için şifre üret. Ya da Apple telefonda benim için şifre üret. Android telefonda yine benzer özellikler var. Yani şifreyi senin yerine oluşturuyor, kaydediyor. Sen o siteyi bir daha ziyaret ettiğin zaman ana hesabının şifresini bilsen yeterli. Oradaki şifreyi senin için bu şifre yöneticileri zaten dolduruyor. Yani bu hesaplara özellikle ana hesabınızın şifresini tamamen sizin bileceğiniz, size ait bir şifre olmasına dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında ekstradan söyleyebileceğim reklam engelleyici kullanın. Reklam engelleyici kullanmak hani evet sitelerin, çeşitli sitelerin gelir kaynağını kesiyor. Ama aynı zamanda bu reklamlar size risk de oluşturuyor. Yani şeyi biliyoruz biz. Amerika'da NSA'in vesaire gibi kurumların özellikle çalışanlarına reklam engelleyicisi kullanma zorunluluğu tuttuğunu biliyoruz. Yani bu tip haberleri de aldık. Onun dışında söyleyebileceğim başka ne var? Ee, Kısa şifreler kullanmayın. Tahmin edilebilir şifreler kullanmayın. Doğum tarihiniz, doğum yılınız, ne bileyim doğum yeriniz, Do doğduğunuz şehre ait şehir kodunuz, atıyorum İstanbul için 34'ü kullanmayın şifrelerinizde. Bunlar çok rahat sizin kişisel bilgilerinizden tahmin edilebilecek bir şifre listesi oluşturma, e, yani şifre listesi oluşturularak tahmin edilebilir. Yani ben derim ki senin hakkında ne biliyorum? İstanbul'da oturuyor. Tamam İstanbul'u yaz. Evcil hayvanın ismi şu. Tamam bunu yaz. Ne bileyim isim soy ismi bu. Tamam. Doğum tarihi bu. Bunu yaz. Sonra bunları çeşitli şekilde kombine ederek bir sürü şifre varyasyonu üretirim. Ve bunların her birini tek tek denerim senin hesapların üzerinde. Bir Senin tane denemene de hatta. Sen bir tane bot yazarsın zaten oradan sürekli dener bunu yani. Senin denerim denemene demem. Dediğim şey o zaten. Hani bunları otomatik hale getiriyorlar ve saniyede binlerce, yüz binlerce deneme yapabiliyorlar hesaplarının üzerinde. Yani diyecekler evet, ki engelliyorlar. Aynı anda deneme yapamazsın. Onun da yöntemleri var. Onu da bypass ediyorlar. evet. Valla değerli izleyiciler diyeceksiniz ki ya bu şifreleri kim kullanır? Hala böyle şifreler kullananlar var mı? Vallahi var. Eee, yani üşenip böyle eee, hani en basit şey aklıma gelebilecek en basit şey ne olabilir düşüncesiyle bu şifreleri kullanmaya çalışıyorlar. Düşünün var ki çeşitli platformlar size şifre oluştururken 1000 tane kural getirdiler. İşte bir tane büyük harf istiyorlar, bir tane sembol istiyorlar, işte şu en az şu kadar karakter olsun diyorlar falan filan falan filan, rakam olsun, şu olsun, bu olsun. Yani bunların çıkma sebebi aslında hala böyle basit şifreler kullananlar olması. O yüzden bunu tekrar hatırlatmak önemli diye düşünüyorum. Viktor ağzına sağlık. Ekleyeceğin varsa bir şeyler yine alalım ardından programı Son tamam. olarak şey söyleyeyim. Hani şifrelerinizi kısa da tutmayın. Onu da söyleyelim. 8-10 haneye kadar olan şifreleri harf, sayı, büyük küçük harf fark etmeksizin rastgele deneme yanılma yöntemiyle en fazla bir haftada yine kırabiliyorlar, şey yapabiliyorlar, aşabiliyorlar. O yüzden şifrelerinizi hani olabildiğince 12 karakterden uzun tutun, 16 karaktere tutun. Teknoloji ilerledikçe bunları kırmak çok daha kolaylaşıyor. Ve farklı şekillerde güvenliğinizden emin olun. Sizin hesabınızı kim ne yapacak diyorsunuz ama sizin hesabınızın içerisindeki bilgileri kullanarak sizi doğrudan telefonla veyahut da fiziksel olarak bularak size fiziksel zarar da verebilirler. Telefonla ve uzaktan dolandırabilirler. Yani bir sürü yola gidebilir bu. Onlara dikkat etmek lazım. Bu hani kişisel hesaplarımız önemli. Her şekilde önemli. Tabii. Neticede artık evet bir fiziki varlığımız var. Evet bir fiziki kimliğimiz var. Ama aynı zamanda bir dijital kimliğimiz de var. Dijital benliğimiz, dijital profilimiz de var. Dolayısıyla bunlar çok 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 önemli. Yani kendi fiziksel bedeninizi nasıl koruyorsanız, fiziksel kimliğinizi nasıl koruyorsanız dijital varlığınızı da o şekilde korumanız gerekiyor. Bunlar önemli hususlar. Her ne kadar
maalesef bununla ilgili kurumsal bazı problemler de yaşamış olsak da şimdi detayına girmek istemiyorum. Nabzım yükselmesin programı kapatırken. Ama biz en azından şahsi olarak bunlara dikkat edelim diyelim. Tekrardan teşekkür ederim. Viktor, ağzına sağlık. Rica ederim. Herkese Evet, teşekkürler. Görüşmek üzere. teşekkürler. Değerli izleyiciler, bugünkü programın sonuna geldik. Yapay zeka teknoloji gündemini böyle her hafta konuşmaya devam edeceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor? Bakın geçen haftadan bu yana bile acayip bambaşka olaylar karşımıza çıktı. Amazon gibi bir şirkette 14 bin tane işçinin çıkarılma kararı alındı. Ev robotu çıktı, piyasaya sürüldü. İşte bunun fiyatı 20 bin dolar dendi. Kiralayacaksanız 500 dolar dendi. Vesaire vesaire. Bunlar artık daha sık şekilde devam edecek bu tip olaylar. Biz de bunları takip edip sizlere aktarmaya çalışacağız. O yüzden her türlü desteğiniz için, teşekkürleriniz, yorumlarınız için ve vakit ayırıp izlediğiniz için ben de sizlere teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.